Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar bisiklet turuna çıkıyorum. Bugün tam olarak Ludwigsburg'dan çıkıp 50 kilometre boyunca yol gideceğiz. Buradan Metzingen'e doğru gideceğiz. Ve bugün elektrikli bisikletle gideceğiz. Bu benim elektrikli bisikletim. Bu bana babamdan miras kaldı. Daha doğrusu babam bana bunu hediye etti. Kendisi de kullanmıyor, bana verdi. Burada şapkam var. Arkada da iki çantam var. Burada yağmurlu şişe var. Burada da yiyecek ve sular var. Markası da Coop. Evet, şimdi yola çıkmak için hazırız. Yolda görüşürüz. Benim şu an çıktığım saat arkadaşlar. Saat şu an 7:38 geçiyor. Verlassen. Bugün ilk defa elektrikli bisiklete gidiyorum yola. Benim bir tane mountain bike'ım var. Önceki videolarımı izlediyseniz hep o bisiklete yola çıktım. Bugün de ilk defa elektrikli bisiklete yola çıkıyorum. Ben genelde çıkıyorum kuşları. Ama tabii ki elektrikli bisiklete yokuşu çıkmak gayet rahat bir şekilde çıkılıyor. Jetzt links abbiegen. Danach in 110 Meter rechts abbiegen auf Weg. Jetzt rechts. Sabahlar çıkmak ayrı güzel oluyor ya. Gerçi biraz erken çıkabilirdim ama hani daha erken çıktığınız zaman o seher vaktinde çıkmak inanın ki ayrı bir keyif veriyor. Çok ayrı bir hava oluyor. Navi'nin sesini kapattım ya. Yoksa konuştuğum zaman hep araya giriyor. Vallahi özlemişim bisiklet sürümü ya. Bugün elektrikli bisiklet yola çıktım ama vücudum tekrar alışsın. Tekrar diğer bisiklete geçeceğim. Elektrik olmayan. Tabii ki yine de arada elektrikli bisikletle yola çıkarım. Abi yokuşlar geliyor. Tabii bunlar yokuş sayılmaz. Daha yokuşlara da çıkacağız. Bu benim için aslında yokuş sayılmaz yani. Ben bunu tek başına çıkıyorum zaten. Ama elektrikli bisiklet çıkmakla aynı keyfi var. Hani ayrı keyfi var. Almanya'da bisiklet sürdüğünüz zaman tabii ki araba caddelerinde çok bisiklet sürülüyor. Ama genelde bisiklet yolları var. Ve hep böyle tarla yolundan da geçiyorsunuz. Bak görüyor musun? Sol dönmem lazımdı. Az daha dümdüz gidiyordum. Ondan bir anda frenledim.
Evet, şimdi 10 kilometre geride bıraktık ve 41,5 kilometre geri kaldı. Saat 7:40 diyelim, 7:40 geçe yola çıkmıştım. Şimdi saat 8'e 18 geçiyor. Bu da demek oluyor ki 35 dakika içinde 10 kilometre yapmışım. Ama tabii ki çok hızlı da gitmiyorum. Normal gidiyorum. Sadece yolun tadını çıkarak gidiyorum. Hızlı gitsem daha da fazla yapardım. Vallahi sandım buradan geçmemi isteyecek. Ama hafif sağ dedi. Arkadaşlar biz şu an Stuttgart'tayız. Zwinhausen'u geçtik. Yani biz Feuerbach'a geldik. Karşıda da Mercedes var. Mercedes araba mağazası. Yani biz şu an Feuerbach'tayız. Vay be. Ludwigsburg'dan geldik. Hani yoldan çıktık. Zwinhausen bile geçmişiz. Şu an Feuerbach'tayız. Bu karşısı Mercedes araba mağazası. Ve bu karşımda da Audi var. Audi araba mağazası. Ve bu cadde üzerinde birkaç tane araba mağazası daha var. Bu karşıda görmüş olduğunuz bina, ben Kia'yı zamanında 2019 yılında buradan aldım. Hatta 7 sene olmak üzere hatta oldu. Burada Kia var, Renault var, Hyundai var, bir de Dacia var. Bu karşı binada da arkadaşlar, orada da Toyota var. Yani bu cadde üzerinde bir sürü araba mağazaları var. Ve bu yolun sonunda da Porsche var. Porsche araba mağazası. Oo, arkadaşlar, şimdi bu haritaya baktığımız zaman bu navigasyon bizi Rosenstein Park'tan geçirecek. Yani o karşıda. Oradan geçeceğiz. Orası da ayrı güzel bir yer. Stuttgart'ta böyle bir yer arkadaşlar işte. Bu karşıda görmüş olduğunuz Rosenstein Park, işte oradan geçeceğiz. Oradan içeri girip yolumuza devam edeceğiz. İşte burası Rosenstein Park'ın girişi. Yukarıda da aslanın heykeli var. Ortadaki kapı kapalı ama biz de sağdaki kapıdan geçeriz.
Dün akşam yağmur yağdığı için yerler ıslak. Zaten belli oluyor. Şu an bulunduğumuz yer Wangen ve bu karşımda görmüş olduğunuz Suntat'ın lojistik binası var. Yukarıda yazıyor Sarıkaya diye. Burada da Suntat var. Büyük ihtimal mallar buraya geliyor. Buradan da her yere dağıtılıyor. Arkadaşlar buradan kısa bir duyuru yapmak istiyorum ben. Ben her hafta video atmaya çalışıyorum. Yani ayda 4 video atmaya çalışıyorum her hafta. Yani haftada bir kere video atmaya çalışıyorum. Ama ben bir yandan çalışan bir insan olduğum için 8 saat bir firmada çalışıyorum. Ben bu YouTube'u ek olarak yapıyorum. Bir yandan çalıştığım için her hafta video atmaya şansım olmayabilir. Ama atamasam da en azından ayda 2 video atmaya çalışıyorum. Eğer siz bana bu konuda destek verirseniz, kanalıma abone olup like atıp yorum yazarsanız, hep birlikte bu kanalı arkadaşlar büyütürsek ve kanalım ileride büyürse, o zaman sizin bana vermiş olduğunuz desteğiniz ve yardımınız sayesinde sadece YouTube'da ilgileneceğim. Şimdilik bu kanalın büyüyene kadar ek olarak düşünüyorum, yanı sıra düşünüyorum. İnşallah sizin bana vereceğiniz destekle kanalım daha da büyüyecek. O zaman dediğim gibi sadece YouTube'la ilgileneceğim ve her hafta sonu bir video gelecek benden. Ve istekleriniz olursa da bunu da lütfen yorumlarda belirtin ve şimdiden kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Şimdi Metzingen'e 30 kilometre kaldı. Aslında çok kalmadı. Saat şu an kaç? Saat şu an 10'u 2 geçiyor. 7:40 geçe yola çıktım. Ve saat şu an 10'u 2 geçiyor. Manyak bunlar ya. Her iki yolu da almışlar gidiyorlar. Gitsene tek bir yoldan. Normalde herkes bilir, bisiklet sürenler diyelim buradan karşıdan geliyorsa 3-4 tane peş peşe gelirler. O zaman bu yolda açık olmuş oluyor. Arkadaşlar siz bu Almanya'daki yolları, bisiklet yolları nasıl buldunuz? Bunu bu videonun altındaki yorumlara yazın. Düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Şu an burada bisiklet sürmek çok keyifli. İnanılmaz derece keyifli. Biraz hızlanalım. Biraz frenlemem lazımdı yoksa uçup gidecektim.
Burada da güzel bir at çiftliği var ya. Şu an at çiftliğine geldik. Burada bir kadın var. At aldı götürüyor. Karşıda 4 tane at var. Burada at var. Ve bu yanımda da güzel 2 tane at var. Şu an su içiyor. Orada su içiyorlar. Burada da yemek yiyorlar. Şu an var ya, çok güzel bir orman içerisine geldim ha. Geçen de orman içerisinde bisiklet sürdüğüm zaman burada çok ayrı bir oksijen var. Ben mesela gidiyorum fitness'e. Ya zaten ben 50 kilometre bisiklet sürüyorum. Orada bir bisiklet süreyim dedim fitness'te. Bisiklet tabii ki sabit. Bir yere gidemiyorsun. Sadece pedalliyorsun. İnanır mısınız? 1 dakika bile sürmedi. Bıktım. Yani hiç süresim yoktu. 1 dakika bile süremedim, indim. Ama burada şehirde, doğanın içinde bisiklet sürdüğüm için, burada da ayrı güzel hava olduğu için insan bisiklet sürdükçe daha çok zevke geliyor. Onun için de daha fazla kilometre yapabiliyoruz. Çünkü aynısı değil. Yani aynısı olamaz. Şimdi 30 kilometre geride bıraktık. Ve 22,5 kilometre kaldı. Ve ortalama hızım benim 20 ortalama hız. Hani acele etmiyorum. Çok da hızlı kullanmıyorum. Yolun tadını çıkara, etrafımın tadını çıkara güzel güzel gidiyorum. Havalar da güzel. Güzel güneş de var. Yani acele etmeye gerek yok. Ben baktım hava durumuna, saat 12'den sonra çok hafif yağmur yağacakmış 6'ya kadar, ama çok hafif, böyle tane tane. Ama umarım hiç yağmaz. Valla çok güzel bir yere geldik ya. Şurada bir durayım da bir haritaya bir bakayım. Şu an bulunduğumuz yer arkadaşlar Neuhausen. Şu an Neuhausen'deyiz. Şu an burada kısa bir mola verdim. Bir tane bana çikolata lazım. Çünkü bisiklet sürerken vücudum enerji kaybettiği için o enerjiyi tekrar yerine koymam lazım ki devam edebilirim. Vücudum enerjisinin altına düştüğü zaman, o zaman paydos demek, yani iş bitiyor. Onun için enerjim düşmeden tekrar enerjiyi depolamam lazım. Burada kaskım var. Burada benim suyum var. Çikolata var. Bir de bebek bezi var. Hani yolda giderken elimi falan sileyim diye. İçinde sular var. Burada da benim yağmurluğum var. Her zaman taşırım yanımda, normal olmaz. Bir de kamera ekipmanlarım var.
Almanya yolları güzel ya. Hem de çok güzel. Ve bu kadar. Şimdi tekrar kendi yolumuza geri dönelim. Şimdi ayarı torbu aldım. Demin aldım. Biraz daha torbuyla gidelim. Evet, şimdi tam olarak 18 kilometre yolumuz kaldı ve 34,5 kilometre geride bıraktık. Bisikletin ayarını torbayı aldığım için şimdi biraz da fazla şarj yemeye başladı. Ama olsun, zaten 16 kilometre yolum kaldı. Birazdan tekrar tur alırım. Burası hep çiftlik ha. Karşıda da traktör var kocaman. Buradan yola devam. Eyvah. Çamura saplandık. Yollar çukurlu olduğu için burada hep su birikmiş. Ben içine düştüm tekerlekle. Paçam biraz su oldu. Sağ olsun ya, bana yol da verdi. Arkadaşlar, bu yol %20 eğimli. Biraz frenlemek zorundayım. Neckartalsringen'e geldik. Araba çıkabilir, yavaşlayalım. Evet. Yoksa kaptırıp giderdim. Şu an 41,5 kilometre geride bıraktık ve 11 kilometre yolumuz kaldı. Vay.
Şu an güzeline baksanıza arkadaşlar ya. Burası derin olsa atlanır ama nehir bayağı pis duruyor burası. Karşısı temiz ama burası pis çünkü burada çok yavaş ilerliyor. Orada aktığı için orası temiz. Şu an tam olarak 8 kilometre kaldı. Birkaç dakikaya Metzingen Outlet'teyiz. Şu an Metzingen Outlet'e tam olarak 1 kilometre kaldı. Son 1 kilometre. Buradan gidelim, araba gitsin. Ondan sonra tabii ki video devam ediyor. Aslında geldik sayılır arkadaşlar. Evet, burası da böyle. Burası da böyle ayrı güzel. Biz bu Metzingen'e aslında çok geliyoruz ya. Hani çoktandır şimdi gelmedim ama normalde buraya çok geliyoruz yani. Burada bayağı güzel, uygun fiyata, çok güzel markalı kıyafet olsun, ayakkabı olsun, çanta olsun bulunuyor yani. Şu an Metzingen Outlet'e geldik. Burada video bitiyor ve buradan yeni bir video başlıyor arkadaşlar. Eğer video bu kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, bir de yorum yazmayı unutmayın. Bir de hype atın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.